Selam kale arkası tayfa. Mikrofonun başında yine Samim abi. İnanılması zor ama 2 ay geçmeden tekrar yeni bir video çekiyoruz. Nasıl yaptık bu işi ben de bilmiyorum açıkçası ama hoş bu kaydı da sonra nasıl yayınlayabilecek miyiz, yayınlayamayacak mıyız bilmiyorum. O da ayrı bir muamma. Bugün tek başıma değilim. Kardeşliğim yanımda. Nasılsın kardeşim? Keyfin yerinde mi? Bir tribün modun var mı bugün? Seni birazcık yükseltelim. Hoş bulduk abi. Teşekkür ediyorum. Hiçbir şey modum yok ya. Üzgünüz. Birazcık sıkıntılı bir dönemdeyiz. Durup dururken, hiç işimiz de yokken. Yani Sen oralarda ne durumdasın? buralarda iyi durumdayız. Yani tabii aklımız orada bir yandan da. Keyfimiz çok yerinde değil yani türbünü, takımımızı, desteklediğimiz takımı düşünmeye çok hevesimiz kalmıyor yani böyle zamanlarda aslında. Odaklanamıyoruz. Doğru söylüyorsun. Bir yandan da kendi aramızda konuştuğumuza geliyoruz. Biz ne oldu da bu kadar tepkisiz bir hale geldik, tepkisiz bir toplum olduk. Yine her zaman her yerde söylediğimi yine söyleyeyim. Yunanistan'da olsaydı çoktan sokaklar aleve verilmişti. Çocuklar okulda ölürken herkes işe gitmeye devam ediyor. Neyse birazcık daha bu konuyu konuşursak daha çok düşeceğiz. Biraz enerjimizi arttıralım. Bugün daha içimizden bir konu konuşmak istedik. Yani tribünde sadece bağırıp çağırma gibi değil de bir dert anlatma yeri ya. Buradan da alıp gideyim. Bir pankartla bir şeyle kendi duruşumuzu ortaya koymaya çalıştığımız bir durum var. Bugün de koreografiyi konuşacağız. Tam da duruşumuzu sergileyen, vermek istediğimiz mesajları verdiğimiz koreografiyi konuşacağız. Dün Instagram hesabında birkaç bir şey paylaştım. İsveç tribünlerinin açılış maçlarının hepsinde koreografi oldu neredeyse. Ve ayrıca Şampiyonlar Ligi maçını bilmem izleme fırsatın oldu mu? YouTube'da shortlara da koydum. Evet, evet. Instagram'da da gönderi olarak da gördüm. Twitter'da da Arsenal'e bir gönderme olduğunu da gördüm. Twitter'da da paylaştım hepsini. Yani göremediysen eğer onların da hepsini görsellerini orada görmen mümkün. Daha oralara girmeden önce daha şeyin içinde bol bol konuşacağız bunları da onların da detay detay konuşacağız. Ama bu konuya girmeden önce şu isim konusunda bir anlaşmak istiyorum seninle. Kimileri tifo diyor. Biz koreografi diyoruz. Yani Türkiye'de zaten beste kelimesi gibi. Beste kelimesi de tribüncüler için başka bir şey ifade ediyor. Başka müzisyenler için başka bir şey ifade ediyor ya. Bunun gibi biz koreografiyi alıp buraya koyduk. Aslında koreografi bir dans koreografisi de aklına gelebilir. Şu isim konusunu bir senden bir dinleyelim. Bir yerde bir oturtturalım. Koreografi mi diyelim, tifo mu diyelim. Ama bunu konuşmadan önce şimdi biz bu koreografiyle beraber tribün mü yapıyoruz yoksa sanat mı icra ediyoruz? Önce ismi bir koy. Sen bir isim koy. Güzel ismimiz öyle anılsın. Bundan sonra öyle anılalım. Şimdi Tifo aslında Tifo birazcık araştırdım tabii bunu bahsettikten sonra. Tifo bu koreografiyi de yani bahsettiğimiz koreo kısmını da içine alan aslında. Yani koreodan kastımız nedir? Genellikle maç öncesi ama zaman zaman maçın içerisinde de görebiliyoruz bunları. Maç başladığında da görebiliyoruz bunları. Maç sonu da görebiliyoruz bazen. Farklı türlerle yapılan 2 boyutlu, 3 boyutlu kartonlarla, iplerle, çekilerek, dijital, elle ki birazdan o konulara da değineceğiz. Ben asla tasvip etmiyorum. Dijitale de emekte görmüyorum. Yani hiçbir şekilde ben reddediyorum dijitalle yapılmış her şeyi. Bu spesifik olan şeye koreo diyoruz. Önceden hazırlanmış, belli bir süre süren biten şeye. Tifo dediğimiz şey bunu da içerisine alan ama işin içine meşalelerin de girdiği yani tüm tribünlerin birlikte oluşturduğu görsellerin bütününe de tifo diyoruz aslında. Yani büyük bir pankart mesela. Yani tifo birazcık daha şöyle söylemek gerekir. Aslında koreografi denilince bizim aklımıza 3 boyutlu olanları geliyor bu işin. Daha modern olanları geliyor. Tifo ise bütün tribünün kaplı olduğu pankarta mesela tifo demek aslında belki de daha uygun olabilir. Çünkü koreo deyince aklımıza ya tekli mesela kartonlardan tutulan yani küçük küçük parçalardan oluşan bir görsel bütünü ya da 3 boyutlu olması yani iple çekilecek yani bir şey olacak. Ama mesela dümdüz bir elle pankart düşünelim kocaman bir tribünü kaplayan. Hani buna koreografi demektense bir tifo demek yani bir bayrakla bir meşaleyle pankartla tribünün kaplı olduğu görseller bütününün tamamına tifo deniyor aslında. Bu da İtalyancadan geliyor. İtalya'da geliyor. Tifo hastalığından geliyor. Takımını ateşli şekilde hasta olmaktan geliyor. Tifosiler var biliyorsun abi. Ya O da buradan tifo, geliyor. tifoya bağlı yani şey hastalık olan tifoya bağlanmasını beklemiyordum. Hazırlıksız yakalandım açıkçası. Güzel. İyi, 2 dakikada iyi şey yaptın. İyi bilgilendirdin bizi de. Şeyi soracağım bu işte yani sanat mı icra ediyoruz? Tribün mü yapıyoruz? Yani Koreografi olarak biz bugün şimdi senin söylediğinden
yola çıkarak biz artık bunu koreografi olarak ele alıyoruz. Bugün bunu konuşurken Hı hı. koreografi diye konuşacağız hepsini. Ya da koreo. Koreo, Kısasıyla Koreo ya da. da. Yine İtalyan, mecbur İtalyancasını konuşuyoruz zaten bu işleri. Başka kimsesi olmadığı için. Peki birazcık şu şeyi bir gir bakalım. Sanat mı icra ediyoruz, tribün mü yapıyoruz koreografiyle? Yani tribün mü yapıyoruz, sanat mı icra? Şimdi bir kere buna tamamen aslında tribüncülüğe nereden baktığımıza göre de değişir yani. Biz mesela ülke olarak hep şöyle diyoruz ya abi, adamlara gidiyoruz bağırmıyorlar tribünde mesela. Hı Mesela hı. bağırmak mesela tribüncülük mü? Maç esnasında bağırmak. Ya da ne kadar etki ediyor? Arabesk bestenin ne işi var gibi böyle M- çok içinde dönen bir şey var, konuşması var. Mesela yani o kişiden kişiye çok değişiklik gösterir. Kimisi bunu faydalı bulur, kimisi bunu faydalı bulmaz. Ama sanat mı? Tabii ki de sanat ya. Yani sanattır Ama yani. Ultras yani grafiti de bir sanattır. Yani bu grafiti gibi subculture kültüre ait bir şey mi? kültürü oluşturan alt kültürlerden biri diyorsun yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki o zaman böyle Sabart da diyebiliriz. şimdi birazcık daha böyle dönem dönem ilerlemeyi planlıyorum ben. İlk döneme biraz işaret edeyim. Bu eski okul dediğimiz bu işte saf tribün refleksinin olduğu işte bunu nasıl daha estetik yaparız diye düşünülmedi. İşte bu kartonlarla yapılanlardan bahsediyorum. İşte mozaik. Bazen yağmurlukla yapılıyor. İşte daha vurucu şeylerdi onlar. Aslında bugünden bakınca çok düz duruyor. Ama etkisi bambaşkaydı. Yani mesela dün akşam Münih çok güzel bir örneğini gösterdi ve herkesin çok hoşuna gitti. Yani eskiden koreografi böyle zeka işi değil de böyle daha bir birlik olma havasında bir şey vardı. Verdiği mesaj böyle çok netti. Yani hızlı hazırlanırdı. O zamanları hatırlamaya çalışıyorum. Mesela ben de biraz daha o zamanlara yakın olduğum için günlerce böyle bir planlar vesaire olmuyordu. Çok detay konuşulmuyordu. Odaklanılan şey sadece insanların koreografiye sahip çıkıp çıkmayacağıydı tribünde. Çünkü kartonların yeri mi değişecek? İşte birbirlerine mi atacaklar? İşte biçimsizlikle falan ilgili bir kaygılar yoktu. Daha çok böyle kartonlar uçak yapılıp atılmasın gibi korkular oluyordu daha çok. Şimdi herkes içinde ya bu işin. O zamanlar güzel göründü veya işte o etkiyi bıraktı mı vesaireler hiç konuşulmuyordu. O bana çok güzel geliyor. Ama şimdi sana burada işte yine ikimizin arasındaki bu kuşak çatışmasıyla da alakalı. Sence o zamanlar daha mı güçlüydü? Daha yani o zamanlar demek de doğru değil. O stil daha mı Hı hı güçlüydü hı. Hı. yoksa benim gibi işte dinozorlar acaba İhtiyarlar. çok daha ihtiyarlar dinozorlar acaba bu işe nostaljik mi bakıyoruz? Bir de şu da var. O zaman herkes işin içinde dedim ya işte türbün biraz daha izleyiciye döndü artık. Yani koreografiyi yapan değil, parçası olan değil de izleyen tarafta da bir yerlerde insanlar oluyor. İşte bu da müşteri türbüncü ilişkisinin de işte kopma noktası gibi bir kırılma anı gibi bir şey oluyor. Bir sonraki şeye de öyle geçeceğiz. İstersen o tarafı o şekilde düzenle kendi içinde. O yüzden soruyorum. Öncelikle bu kartonla yapılan bu old school daha mı güçlü? Eğer güçlüyse gücünü nereden alıyor? Yoksa ben nostalji mi yapıyorum? Romantik mi Hmm. bakıyorum işe? Abi ben aslında ikisinin tam ortasında kalıyorum. Şöyle tam ortasında kalıyorum. Ben de işin cevabı verirken cevabın sonunda aslında ikinci konuya da bağlayacağım bu arada. Güzel. Şöyle şimdi tarz olarak mesela şeyi daha çok seviyorum. Eski usulü ben de daha çok seviyorum. Kartonlarla tek tek. Daha basit yani basic. İki boyutluları daha çok seviyorum. Ama iki boyutluların da hangi versiyonlarını daha çok seviyorum? Günümüzdeki yaratıcılıkla birleşmiş olan iki boyutlu koreografiler en çok sevdiğim. Bence koreografi mesela benim için koreografinin olmazsa olmazı. Bence koreografi bir dert anlatmalı. Yani kesinlikle bir isyan olmalı bir koreografinin içinde. Bir haykırış olmalı bence. Çünkü ben açıkçası sanata da böyle bakan biriyim yani. Sanat için mi? Bence sanat toplum için yapılıyor. Dolayısıyla yaptığımız koreografide de bence yaptığımız koreografinin tribüne, tribünlere bir şey anlatması gerekiyor. Bir ders vermesi gerekiyor. Ben dolayısıyla yaratıcı pankartları çok seviyorum. Yaratıcı ve iki boyutlu pankartları çok seviyorum. O yüzden de aslında konuyu da bambaşka bir yere top atayım. En sevdiğim benim koreografiler de Polonya'dan geliyor, açık konuşayım. Çünkü özellikle onlarda bu çok vardır. Mesela şeye çok bayılıyorum. Bir koreografide sigara koyup mesela onun duman efektini meşaleden verme fikri mesela. Hani çok Hı yaratıcı hı. fikirler bunlar. Bunun gelişimini bu arada şuna da bağlıyorum. Tribünlerde gel bunu meslek olarak yapanlar da çok insan var yani. Tribünde mimarlar da var, mühendisler de var. Gerçekten de bunu bir kenara yadsıyamayız. Türkiye'de de baktığımızda mesela Türkiye'deki tribün oluşumlarına bunu da hep genelde tribünlerin üniversitedeki gençlik ayakları üstleniyor baktığımızda.
Bu çoğu takım için geçerli. Abilere götürüyor tabii, onay her zaman oradan çıkıyor ama sonuçta bunun tasarımı bilmem nesi hep üniversitelerden çıkıyor, yani akademilerden çıkıyor. Şuraya bağlayacağım. Burada bence şunu da gözetmek önemli. Bir pankartın ya da bir koreografinin maliyetini de gözetmek önemli. Yani bu maliyeti nasıl sübvanse ediyoruz? Bu paylaştığın, özellikle tweet'e de gönderme yapacağım burada. Yani yönetimin parasıyla yönetimin parasıyla koreografi yapmak, hani yapma daha iyi ya reis. Yapma daha iyi bence hani. Peki. O aslında bir sonraki konumuzda bunu birazcık daha konuşacağız. Bence de yani yönetimin parasıyla yapma biraz iddialı bir süreç. Hele şu an içinde bulunduğumuzda neredeyse koreografi yapamayacağız anlamına geliyor. Ve birazcık daha o tartışılması gereken bir konu ama madem cevabını verdin, şimdi dönem dönem gidiyoruz dedim. Eski okulu konuştuk. Şimdi bir ara bir dönem var. Burada da işte daha yeni bir dönem aslında. Daha çok gördüğümüz bu üç boyutlu grafitilerin de üç boyutlu posterlerin de içinde olduğu, makaralı sistemlerin de içinde olduğu bir yeni bir dönem var bu işinde. Dün akşamdan beri dönen bir muhabbet var biliyorsun. Sen de ona bir iki değindin. İşte ultras kültürün içinden gelen insanlar işte taraftarın kendi cebinden yaptığı koreografileri bayağı kutsallaştırdı doğal olarak. İşte özellikle Münih'in yaptığı, senin bahsettiğin Marsilya'nın yaptığı gibi. İşte mesajı çok net oluyor onların. İşte ruhu oluyor ama öbür tarafta da başka bir şey var. İşte Arsenal'in aslında ilk yaptığı dev bir bayrak vardı. Kendi işte top var ya, onların armasının içinde savaş topu var ya. Onun olduğu bir bayrak vardı. Onun üstüne geçen işte dün de bir daha ruhsuz böyle üç boyutlu bir çizimin olduğu, işte futbolcuların olduğu bir şey vardı. Ya kültürle örtüşmüyor gibi bir havası var bunda tabii ki. Ben de aynı fikirdeyim. Yani mesela artık sadece ne yaptığın değil, kimin yaptığı da oldu. Senin söylediğin gibi yapma istiyorsan diyorsun. Mesela taraftar mı yaptı, kulüp mü yaptı gibi ortada böyle büyük bir kırılım oluyor. Şimdi klasik koreografi döneminin kırılma noktası da burada ortaya çıkıyor senin dediğin gibi. Bir organizasyon e, yapısı oldu. Artık iş başka yerlere gidiyor. İşte makaralar, rulolar, işte koreografi işte başlıyor. Bütün stadı dolaşıyor. İşte hatırlasana şey vardı. Bir tane koreografi vardı. Hamburgun'du galiba. Tribüne tren geliyor koreografi şeklinde. Sonra ultralar aşağı iniyor. Tren durmuş gibi yapıyor işte. Sahne değişiyor. Orada anında böyle müdahale, grafitiler yapılmaya başlıyor. Mesajı orada veriyor. Yani biz daha öncesinden bir şey görmüyoruz. Bayağı film izler gibi böyle sahne sahne gidiyor. İşte hatta film dedim de yani film sahnesi gibi akanlar da oluyordu. Bir televizyonun içinde posterler değişiyor. Sürekli değişen bir şey var. Yani artık işin doğası bambaşka bir yere gitmeye başladı. Tam bir anlık refleks gibi değil. Daha planlı, daha mühendislik isteyen, işte ekip yine var ama işte ekip biraz daha daralmış durumda. İzleyicisi aynı zamanda tribüne gelen kişi de yapıyor. İşte spontane olmaktan da çıkıyor birazcık. Prodüksiyona da dönüyor. Yani şimdi o zaman şunu soruma da geleyim bu kadar uzun konuştuktan sonra. Bu bir gelişim mi yoksa tribün doğasından uzaklaşan ilk adım burası mı sence? Yani gerçekten hala etkileyici tabii ki ama yoksa biraz fazla mı şov izliyoruz? Burayı bir sar bakalım kendine. İşte yani bahsettiğim gibi neye hizmet ettiği önemli yani bu işin sonu ya. Bu koreografinin sonunda ben ne anlatmak istiyorum? Nasıl anlatıyorum? Anlattığımda yani çok sükse yaratacak. Örnek vermek gerekirse yani mesela Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için yapılacak bir koreografi, mesela örnek vermek gerekirse amacına hizmet ettiği şekilde. Yani bunu bir, Protesto bazlı mı konuşuyorsun ya ben bunların hepsini? benim için UEFA protestosu da yüzde vardı yüz, ya, onu yüzde hatırladın yüz, mı yüzde birden? yüz. Evet, Varşova'nın mesela UEFA protestosu vardı. Bildiğin Altı, ana altı, avrat sövmeli falan da protestoları var bildiğin hani. altı büyüktür birden vardı, Aa, hatırlıyor çok ya musun adamlar, domuz hızlı? ya adamlar hiç zaten bırakmıyorlar UEFA'yla UEFA uğraşmayı. respect yaptılar. Herkes böyle mal oldu. Cezalı Sonra oldukları indirdiler maçta ultras. Evet, cezalı oldukları. Sonra da ultralara saygı gösterme anasına getirmişlerdi orada. yani Bayağı çok UEFA'ya yaratıcılar geçirmişler. mesela baktığında. Şimdi buna da o yüzden abartı, hani işin sonunda wow dedirten şeyler çıktığı zaman karşımıza benim hoşuma gidiyor. Özellikle de bir dert anlatıyorsa, bir isyanda bulunuyorsa, bir haksızlığa karşı geliyorsa mesela sonuna kadar. İşte bu yüzden bahsettiğim aslında yönetimin parasıyla koreografi yapmamaktan kastım oradan geliyor. Çünkü neden? Sen de bunu çok iyi biliyorsun abi. Birinin özellikle yönetimin işiyle bir şey yaptığın zaman işin eninde sonunda getir bakalım biz bunu görelim bakalım bir son. Hani var Ya mı da ya da kuyruğumuza kalp basan? kırmamaya Ha, çalışıyorsun. yani Ben kendi işte kendine bir de bir otosansür de yaratıyorsun. Şimdi yani tabii. adamların parasını aldık. Hadi gel bunlara laf söylemeyelim diyeceksin yani.
İşte bence bu da tribünün kültürüyle tamamen zıttı. Hani biz hep Tabii ki. söylüyoruz ya, yönetimden para alıp maça girmek. Hani bir noktalarda tamam buna emek veriliyor ama bir noktada da hani o senin biletini sağlayan adama istifa diyebilecek misin içeriye girdikten sonra? Hani anladın mı? Böyle aslında conflict of interest mi derler hocam? Yani Öyle derler tabii, tabii, tabii. Biz hep öyle şey kullanırız. İngilizce hep öyle şey kullanırız biz. yani conflict of interest'e düşmemek adına çıkar çatışması galiba Türkçesi. Yani pek çıkar çatışması değil. Birazcık daha böyle bir ahbap çavuş ilişkisi daha çok böyle yani sahibini kayırma gibi değil de daha çok böyle yani doğru söylüyorsun ya, çıkar çatışma. O da bir rant. O da biraz sosyal bir rant o da çünkü. Doğru söylüyorsun. Ya ama peki kendi içinde şey yapalım taraftarın. Mesela tren geldi, treni boyadı. Ne bileyim işte bilmem ne golünü anlatan işte 4 tane 5 tane şey dönüyor. Tam da böyle senin söylediğin gibi vurucu da değil. Ama taraftarın kendisi yapıyor. Çok fazla şov değil mi sence bu? Yani daha böyle sade bir şey olsa, daha vurucu bir şey olsa daha iyi değil mi? Birazcık kendilerini çok gösterme çabası olan şeyler de var. Hamburg'un mesela grafiti yapması, grafiti kültürü bana çok yakın. Ben çok seviyorum ama bana gereksiz geldi. Veya işte sigara dumanı mevzusu çok beğendiğim bir hikaye ama bana birazcık gereksiz geldi. Yani kendilerini böyle birazcık kendi şovlarıymış gibi geliyor. Orada ne taraftasın? O yok mu ama zaten türbüncülükte? Ha, kendi pozumu vereyim. Yok mu Değil mi? Onu hoca? mu diyorsun? Var tabii diyorsun. Ya tabii canım, sete çıkma nedir zaten? Ya var hoca, tabii ki var yani. Bu işin alasını biz yapıyoruz. Hani Her zaman. o yüzden bunu çok şey bulmuyorum. Aykırı Ama şey bulmuyorum ya, kültüre. Dediğim ya gibi tabii benim için önemli olan kısım neye hizmet ettiği aslında. E doğru bu, söylüyorsun. Mesela orada da iki konuda da illegal bir durum var. Bir tanesinde bir uyuşturucu mevzusu var. Ötekinde de grafiti mevzusu var. Bunların ikisi de aslında illegal, sistem tarafından illegal gözüküyor ve diyor ki biz bunu burada yaparız. Kimse de sesini çıkartamaz. Şu anki tribünlerinde durumu bu. Her şey işin illegalmiş sonunda gibi da gözüken. herkes de paylaşır hatta ne kadar da güzel olmuş diye. Evet, bir de hani tribün zaten kendisi şu an o durumda ya hani kriminalize, söyleyemiyorum bu kelimeyi de, sürekli tribünleri böyle bir zaten illegal bir şeymiş gibi gösteriyor ama herkes de tribünlerden işte var olsunlar, gelsinler, maça gelsinler gibi bir durum var. Türkiye Yani kısmına geleceğiz değil mi hoca? Ben içimde tutuyorum Türkiye, çünkü Türkiye Türkiye olayı. Ama şöyle söyleyeyim sana. En sonu kapatırken Türkiye'yi komple sana bırakacağım. Kafana göre orada akacaksın. Oraya kendini sakla. Bu sefer sana hiç şey yok. Seni hiç durduramayacağım orada. O şekilde gidecek, hiç merak etme. O zaman üçüncü döneme gidelim. Bu modern dönem diye adlandırıyorum ben bunu. Ultras Art muhabbeti daha önceden de dönen bir şey. Ultras Art diyelim. Bu isimleri de ben koyuyorum kendi kendime. Bizden başka konuşan olmadığı için götümden uydurup rahat rahat konuşuyorum. Ultras Art döneminden bahsediyoruz. Ultras Art mı yoksa tribün mü başlığı altında bu kısmı da bu şekilde ilerleyeceğiz. Birazcık sana burayı şey yapayım. Yani çünkü son gördüğümüz örnekler özellikle İsveç'te açılanlardan bahsediyorum. Açılış maçlarının hepsinde olanlardan bahsediyorum. Ressam işi koreografiler var. Artık aşırı detaylı çizimler var. Belli yani artık. Sadece görsel değil, hikayeyi anlat gibi. Yani hani sadece bunu kaldırdık gösterelim, burada bir mesaj var falan değil. Böyle bir hikaye var. Hikayeyi anlat işi oldu. Yine ekip gerekiyor ama artık bir önceki dönemden de daha az daraldı ve artık bunu dışarıya da sızdırmak çok ayıp oluyor. Çünkü artık böyle bir mahremiyet havası da oluştu. Eskiden çünkü koreografiyi sızdırmak diye bir şey yoktu. Koreografi günler önceden söylenirdi işte. Bilmem ne yazacağız denirdi ve hiç böyle bir şeyimiz yoktu. Artık koreografiyi saklama şeyi de bununla beraber başladı. Belli bir kemik kadro yapıyor bunu. Ama yeni bir şey de değil aslında. Bunu biz ilk defa Sopalı Pankart fanzinin 8. sayısında konuşmuşuz. Hatırlar mısın bilmiyorum ama kapağında da bir meşale yakan bir ultra var. Ama çok detaylı bir çizim var. 2015'in Ocak ayında kapakta koymuşuz. Orada da bir yazı var. Casual Life Ultra rumuzuyla biri yazmış. Nereden geliyor, nereye gidiyor gibi koreografiyi yine komple almışız orada. Orada çok bayağı da üç boyutlular övülüyor. O zamanlar çünkü üç boyutlular çok yeniydi. Hatta Bayburt bile yapmış. Onun da görselini koymuşuz. Bir Bayburt'un tribünü varmış da Bayburt diye bir yer varmış. Onun takımı varmış, onun tribünü varmış. Ve orada üç boyutlu şey yapmışlar. Ben şeyi hatırlıyorum mesela Mona Lisa'lı işte Da Vinci'yi referans gösterip bazı şeyler var. Yani tribünü bayağı yeni bir kopuş gibi olmuş hatta bu elitizme kaçan yeri gibi olmuş. Orada da bayağı
o konular konuşulmuş. Son dönemde çok güzel bir örneği var bunun. Bunu konuşmuştuk. Hatta bununla alakalı bir tane Reels Meels hazırlamak çok istediğim için araştırmıştım. Elimin altında duruyor. Madrid derbisinde, Real Madrid Atletico Madrid derbisinde Ultrasur Kibele'nin resmini yapmış. Kibele elinde modern Madrid'i tutuyor. Böyle yani metropol olan Madrid'i tutuyor. Orada da işte şehrin sahibi de biziz, tanrısı da biziz imajı veriyor. Bu sadece pankartta da yazmıyor. Şimdi Kibele'nin normalde arkasında iki tane aslan var. O iki aslan Kibele'nin arabasını çeken aslanlar. Arkasında değil önünde olması lazım. Orada arkasına koyarak Ultrasur'u o aslanlar olarak lanse etmiş, oraya koymuş. Bildiğin böyle bir okuma yapıyorsun. İşte diyor ki şehrin tanrısının arkasındaki güç aslında biziz gibi bir şeyi direkt vermiyor da birazcık dolambaçlı yoldan veriyor. Yani bir artık resmin içinden okumak zorunda kalıyorsun. Katmanlı katmanlı. Pankartta da olmuyor. Ya bu bir tribün aksiyonu mu sence? İşte burada benim birazcık kafam karışıyor. Yoksa bildiğim bir sergi mi? Yani ben geldiğim zaman bunu okumak zorunda mıyım? Bir sanatsal, bir entelektüel algıya sahip olmak zorunda mıyım? Ya herkesin anlayacağı bir mesaj yok ya içinde. Çok bilenin, okuyanın bileceği bir iş veya işte sonradan araştırman gerekiyor. Yani bu bir akım mı yoksa bu yani tribün aksiyonu mu senin içinde? Yani ultras kültürü içinde ultras art diye bir artık başka bir dönem çıktı mı? Sen bunlarla alakalı ne düşünüyorsun? Bir de yoksa bu tribünün yani özünden uzaklaşıp başka bir şey mi inşa ediyoruz? Başka bir yere mi gidiyoruz? Yani elitizme mi doğru kayıyor acaba bu? Ya abi bu söylediğin yurt içi yurt dışı bence çok ayrılıyor, son sorunun cevabı hemen oradan gerek. Yani elitizme mi kayıyor? Bence Türkiye'de kesinlikle elitizme kaymıyor. Yurt dışına baktığımızda yani sanata da dediğim gibi yani benim buna bakışım sanattan farklı değil. Yani ben postmodern sanat işte böyle bir şeyler karalamış çizmiş saçma sapan oturup onun üstüne götten sallamalı 2,5 saat düşün. Hani sevmiyorum onu. Ama mesela şeye de yok değilim yani hani mesajı yani resmin içinde ya da bunun içinde ufak tefek gizli detaylar hani ufak bir beyin jimnastiği yaptıktan sonra ilk bakışta değil de ikinci üçüncü bakışında anladıktan sonra piç piç gülümsediğin amına koyduk hani bunu da mı düşündünüz bunu da mı akıl ettiniz dedim yani WoW yaptıracak şeylerde e, tribün aksiyonu olarak değil ben bunu dediğim gibi hani bir hava atma aracı bakın biz sizden daha iyiyiz biz daha zekiyiz sizden. Hani bence bir zeka göstergesi olarak görüyorum ben bunu. E, Böyle ufak tefek şakaların ama hani saçma bir karanlıktan atıyorum bugün çıkıp da e, atıyorum siyah çizgi birisi zikzak ve çıkıp dese ki işte bu da bizim 1970'lerden günümüze türbündeki şeyimizi anlatıyor, baskınlığımızı. Ya siktir oradan dedim. Yani bu tarz anlamsız postmodern değil ama baktığında ince detaylarda bulabileceğin gerçeklikten kopmayan anlatıları hoşuma gidiyor benim. Eski usul sanat okumalardan Ya bahsediyorsun yani. aynen Sen öyle. diyorsun kalabalıkları içindeki yalnızlığını, mikrokozmosdan makrokozmosa geçişlerini falan anlatma bana diyorsun. Dümdüz boyamışsın siyaha. Aha, Değil aynen de öyle. Aynen öyle. evet iş yok elinde Ya tutuyorsan bu şehri, şey var şehrin ya sahibi biziz demenin yolunu böyle yaptıysan yaptabiliyorsun bu yani. şey var ya hoca, bir tane dayılar kendini salıncağa asıyorlar, ellerin ayaklarına boya koyuyorlar, kendini salıncakta sallıyorlar, boyalar fışkırıyor sağa sola. Hani bildin. Bunu bana diyorsun koreografi diye sokarsan ben de sana sokarım diyorsun yani. Olmaz Gayet yani o. ciddi O yok yani. ama Peki. hani o ultra sur verdiğin örnek işte önde olması gerekiyormuş, arkada olmuş, buradan şu anlam çıkıyormuş bilmem. Onlar benim hoşuma gidiyor. Hı hı. Sen birazcık değindin. Şimdi bu dönemleri kapattık. Şimdi başka akıllarda başka şeyler kalmış bende. Sen birazcık da söyledin aslında bunu. Ben bu notları alırken seninle konuşmamıştık. İşte Polonya'da bir kere meşalelerle ultras yazılmıştı. Son işte özgürlük pankart içeriye alınmadığı için koltukları boş bırakarak özgürlük yazmıştı. İşte hatta şimdi aklıma geldi. Borussia Dortmund'un konfetileri havaya atıp farklı renklerde konfetiler dağıtmışlar. Havaya attıkları zaman Dortmund'un arması çıkmıştı sarı duvarda. Evet evet Bu, bu, tarihlerinde ta- şeylerle birlikte değil mi hocam? bu tarz şeyler O bu tarz Dortmund'un şeyler en efsane koreografisini de unutmayalım hocam. Dürbünle dürbün söyledin onu da. dürbünlü diyorsun. Şeye de kredi verelim bu arada. Vermedik. Hepsini her şeyi saydın. O da aklıma geldi. Fransa tribünleri de bence koreografide Marsilya, PSG özellikle bu iki tribün Yani bence başı çekiyor özellikle koreografik yok, konusunda.
gayet çok iyi örnekler var. Ben ya aslında işte sana dedim ya son tarafta sana Türkiye'yi bırakacağım dedim ya. Aklımda kalanları da orada soracağım zaten. Orada da aklında birkaç tane kalan varsa şimdiden kafanın arka tarafını tut ama En sevdiğimiz koreografiyi de söyleriz değil mi işin orada, sonunda? onu He. yapacaksın zaten. Orayı bekle. Şu an söylediğim şey şu işte. Meşaleyle ultras yazmak. Koltukları boş bırakarak mesaj yazmak. Veya konfetileri havaya atarak bir şekil çıkartmak koreografinin içine giriyor mu? Girer bence. Niye girmesin ki? Girmemesi için bir neden var mı? Tabii ki Ya yani bir bence sınırlandırma getiriyor musun? Ya ben mesela mix olanları çok seviyorum. Mix. Hepsinin mix. ben mesela koreografi olarak görmüyorum bunları. Senin için ne peki koreografi? Bence karton kalkacak bir kere. Bir kere karton olacak. Sonra poster koymak istiyorsan koyacaksın. Pankart olacaksa pankart da olacak. Yani mixten kastım buysa eğer ben okeyim. Ama koltukları boş bırakarak özgürlük yazmak koreografi değil. Süper bir protesto. Harika bir şey. Yapılmış harika. Protesto mu En sence bunun adı? Yani çok koreografi değil protesto çünkü protesto. içeriye Liberte mi o İtalyancası? Liberte diye bir pankartları var. Şeyde işte bunları içeriye aldılar ya hepsini mafyalıktan. Hı hı. Liberty diye bir pankartları var. İçeriye almıyorlar. Pankart yasak San Siro'da. Bunlar da Liberty'yi boşluk bırakarak yazıyorlar ve o an akıllarına geliyor. Bunu zaten tasarlamış da olamazlar. Mükemmel bir aksiyon ama ben bunu koreografiden saymıyorum açıkçası. O konfeti atmayı da koreografiden saymıyorum. Çok yakın koreografiye. Karton kaldırmak yerine konfeti atıyor adam. Nasıl koreografi değil diyebilirsin mesela bana. Bana ama çok şey gibi gelmiyor. Neyse, burayı da böyle Ya geçtik. bence bir de De, başlayıp bitmesi önemli bunun koreografi olması için. Yoksa sence mesela maç boyunca 90 dakika süren bir koreografi olabilir mi sence? kimse izlemez ki onu. O zaman adam işte maç izlemeye de Değil geliyor mi? ya bir yandan Başlayıp da. bitmesi olması lazım. Giriş, Ya, gelişme, sonu ve bir burgu yerinin olması lazım. bence işte maç önü işte açılışı yani şey gibi İtalya diyor özür dilerim. Arjantin ve Güney Amerika'da sürekli havai fişeklerin patladığı bir ortam var ya maç öncesi. Ben nefret ediyorum mesela. Sürekli koreografi gibi bir durum. Yani maç öncesi olunması lazım. Tam da aslında bu konuyu söyleyecektim. Benim uyuz olduğum bir tayfa var bu koreografilerle alakalı. Slavia Praglılar. Tribüne sever. Geçen sezon her iç saha maçında yaptılar. Hiç kaçırmadılar. Şimdi deplasmanda da yapmaya başladılar. Hatta deplasmanda bu sefer 3 yani geçişli 3 ayrı şey yaptılar. Koreografi yaptılar. Sence her maçta olması bunun önemini azaltmıyor mu? Yani ben artık onların şeyini bakmıyorum. Bir haber değeri kalmadı ve çok da önemsemiyorum artık onların yaptıkları koreografiyi. Çok da iyi bir şey yapmışlardı en son. Friends'in şeyini yapmışlardı. Belki önüne düşmüştür, radarına düşmüştür. Ve birazcık bence önemini yitiriyor sürekli yapılması. Sen ne düşünüyorsun yani? Bir tane maçta, önemli bir hedef maçta yapmak daha güzel değil mi? %100 öyle. Kesinlikle düşürür ya. Bu her şey için böyle. Sadece bir koreografi yapmak için değil, bütün temalar için geçerli. Hani sadece büyük maçtan önce değil. Dediğim gibi toplumsal bir olay yaşanmıştır ülkende. Bir şey olmuştur. Ona dair yaparsın. Ne bileyim ya mesela aslında yani e-bilet çıktığından beri, Pasolik çıktığından beri mesela her hafta ben Pasolik'e karşı koreografi yapıyorum diyen birine sen yapma der misin? Ben demem mesela. Çünkü çok haklı bir sıkıntısı var. Çok haklı bir derdi var yani. Ee, Dediğim gibi ya benim aslında bütün derdim ne için yapılıyor yani? Bu ne için yapılıyor abi? Yani bu bir şeye hizmet ediyorsa, bir amaca hizmet ediyorsa, bir dert anlatıyorsa, bir ses çıkartıyorsa bunu her hafta yapalım. Olur. Ama bu bir yandan da yaratıcılığımızdan kaybettirmemesi gerekir ki yani ses de getirsin. Yani açıkçası Slavia Prag'ların yaratıcılıktan bir şey kaybetmiyor. Biz buradayız diyor hala. En güçlüsü biziz diyor. En güzelini biz yapıyoruz diyor. Hepsine de finans buluyoruz diyor bir şekilde. Yani çok da kolay bir şey değil her maça yapmak. Bilmiyorum, güçlerini ortaya koyuyor. En azından hizmet ediyor. Deplasmanda koreo yapmaya ne diyorsun? Yapıyorlar işte onlar İşte sürekli. bence büyük Bana saygı gerektiren bir şey mesela deplasmanda koreo e, yapmak. zor. Geçen maçta yine kim yapmıştı beğenmiştik Lehain'i yapmışlardı. Kim yapmıştı? Stuttgart'la kim oynadı bu hafta? Hamburg mu oynadı? Hamburg yaptı. İsyan filminin şeyini yaptılar ya. Onu paylaşmıştık yine. Onlar da deplasmanda yaptılar onu. Filmden alıntı falan. Peki onlara ne diyorsun? Filmden alıntı şey Ben koymalar. bayılıyorum ya. Ben bayılıyorum Bayılırız. onlara biliyorsun. Ben özellikle Peki. buradan fanzinimize de gönderme yapalım biliyorsun. Biz özellikle 30. sayıdan itibaren e, Hı hı. biliyorsun abi sen de çok isyandasın aslında o konuda böyle. Ben cincik cincik tasarım seviyorum. Sen de diyorsun ki ya oğlum bu kadar tasarımla uğraşılır mı? Ama bir yandan da aslında 30. sayıdan itibaren sayfaların Çok tam büyük farklar. ortasında hem de sayfaların tam ortasında aslında çok beğendiğimiz koreografileri de işte sol sayfada yarısı sağ sayfada yarısı olacak şekilde mesela
koyduk. Oralarda da görebilirsiniz. Mesela Grinch, ya Grinch koreografisi Avusturya'daki Via Hasen Altach. Avusturya Wien tarafı, şimdi hatırlamıyorum tam detayını da, Avusturya Wien taraftarının Altach'lara söylüyor. Hani bu Grinch karakteri var ya, Evet. yılbaşını kutlamaktan nefret eden, her şeyden nefret ediyorum diyen, o filme bir gönderme yapıp Altach'tan nefret ediyoruz biz de deyip, bir yandan 3 boyutlu Grinch, tribünde de Grinch maskesi takmış ultraları görebiliyorsunuz bir yandan da. Hatırlarsın abi. Çok iyiydi Evet, mesela evet. yani. Ben Sen ona bayağı şey yapmıştın, yükselmiştin o zaman da. ya çok yaratıcı buluyorum diziden, filmden yapılanları. Buradan da mesela örnek olsun. Bir Zeki Demirkubuz filminden bir alıntı, Beşiktaş tribününde koreografi fikri. Buradan mesela patlamaz mı abi? Salmış olayım diyorsun onu da Salayım direkt. mesela araya. Şimdi Ee, Türkiye'ye de gireriz e, belki buradan. Şimdi işte son düzlüğe geldik, artık kapatıyoruz. Artık konuyu sana bırakacağız. Artık burada Türkiye ile alakalı verip veriştireceksin. Ama ilk, madem söyledin, Fransa hiç değinmedik dedin. Yurt dışından beğendiğin, güzel, sevdiğin bir tane ve aklında kalan birkaç tane koreografi hatırlatmak ister misin bize? Ya aslında demin hatırlattım en taze aklımda kalanı. Grinch olan çok ilgimi çekmişti film. Bu son zamanlarda Marsilya Tribünü'nün yaptığı Bob Marley koreografisi mesela, o da çok hoşuma gitmişti benim, yurt dışında. Onun haricinde özellikle bahsettiğin gibi yani İsveç tribünleri bu konuda, ultra konusunda, ya ben bir de Meşale'yle birleşmesine ne diyorsun koreografinin? Ben çok seviyorum onları. Ya eskiden bir şey vardı, pankart vardı. Etrafını boyuyorlar, ortasını şeffaf bırakıyorlardı. Yazı meşale yanınca karanlıkta falan çıkıyordu. Hatırlıyor musun o hikayeyi? Bir ara çok moda oldu. Evet, evet, Sonradan evet. bıraktılar o işi. Mesela o beni çok etkiliyordu, çok hoşuma gidiyordu. Ama o işi bıraktılar. Bir de bu değişen şeylere ne diyorsun abi? Koreografilere değişiyor ya, böyle başlıyor. Meşale yanarak başlıyor. İşte farklı bir Evet, karton evet. renk tutarak başlıyor. Değişiyor. Evet, onlar bana bayağı geçiyor ya. Yani yine şeydeyim ben aslında. Kartondayım. Tercihim kartondan yana olur ama Senin onlar hangisi daha abi iyi en bir çok şey aklında yapıyor. kalan böyle spesifik bir koreografi? Benim en çok aklımda kalan Street Fighter grafitide, Allah belanı versin. Söyleseydim çok güzel olacaktı. Benim en çok aklımda kalan Street Fighter koreografisi. Ali Sami Yen eski açık. Hadi bakalım. Bundan sonra da kapanışı da sen yapıyorsun. Tek başına konuşuyorsun şimdi Türkiye'yi kafana göre. Ondan sonra da kapatıyorsun. Ya ben öncelikle mesela, sen abi bu arada yani Türkiye tribünlerine, sen beni düzelt yani lütfen. Bir hata Tabii, yaparsam buyur. kronolojik olarak. Bugün şunu düşündüm, bu konuyu konuşacağımızı düşününce, hani bu senin bahsettiğin ultra sanat, koreografi sanatı, e, yeni bir çağa geçme aslında Türkiye'de tam olarak ne zaman başladı diye şöyle bir hafızamı kurcaladım. Önceden denemeleri var 3 boyutlu koreografilerin, bu arada hiç yok değil yani, çok eskilerden beri var. Dediğin gibi Sami Yen'de de örnekleri var. Şükrü Saraçoğlu'nda da örnekleri var. Ama bunun Türkiye'de farklı bir boyuta geçmesi benim hatırladığım kadarıyla 2011-2012 sezonu Türkiye'de süper finalinin olduğu sezon, Galatasaray Beşiktaş maçında, bir iç saha maçında Cimbom başı dik yürür diye bir Pegasus tribününden bir koreografi çıkmıştı. Oğuz Altay Fatih Terim'i tribüne götürmüştü. Fatih Hoca ağlamıştı falan filan, böyle şeyler olmuştu. Ondan sonra bir üç boyutlu koreografilere Türkiye'de çok konuşulmuştu. Yani medya çok konuşmuştu özellikle. Ana akım medya çok konuşmuştu o koreografiyi. Ondan sonra Ultras'ın çeşitli temalarda yaptıkları oldu. E, Hatırlarsın, Avrupa maçlarında yaptıkları oldu. Hatta biz grupta da konuşuyoruz kendi aramızda. Hani diyorlar ya, koreografi yapılan maçları kaybediyoruz diye. Bir de böyle bir batıl inançlar gelişiyor mesela koreografiler üstüne takımlarda. Zaman zaman koreografilerden dolayı dalga konusu oldu. Bu arada hiç kolay bir iş değil. Onu da söyleyelim. Ve koreografi, mesela o 3 boyutlu koreografileri yapmak için stadın da mimarisinin buna el vermesi de lazım. Hani o yüzden hani gülüp geçiyoruz ama hani o koreografileri açarken yaralan tribüncü kardeşlerimiz oldu, abilerimiz oldu yani. O yüzden şeyde yapmamak gerekiyor. Sonuçta bir emek var karşılığında verilmiş. Kolay işler de değil. O pankart, o koreografileri yapan gençlerden biri olarak hani ne kadar zor çıktığını onların da biliyorum. Sızdırma konusu da, mesela sızdırma konusuna gelelim. Son zamanlarda o da Türkiye'de çok konu oldu. Sen dediğin gibi belki daha önceki zamanlarda old school koreografilerde biliniyordu ama bu bahsettiğim yeni akım geldiğinden beri Türkiye'de aslında sadece bir koreografi olacağı biliniyor. Ama koreografinin tam olarak neyi içerdiği bilinmiyordu çoğu zaman.
Ama son zamanlarda artık sosyal medyada her şeyin klik alması sayesinde her yerden her şey sızıyor. Önüne geçilmiyor. Bence sızmaması lazım. Kesinlikle bu arada. Yani bu amaçlanıyorsa eğer, yani sızmaması amaçlanıyorsa sızmaması gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla da sızmaması amaçlanıyor. Değil mi? Yani ben öyle algılıyorum Tabii ki, tepkilerden. tabii ki. Ya işte anlatmıştım ya, yayında da anlatmış olayım şimdi. Fenerbahçe bu Ali Koç'un şeyde Göztepe maçında itildiği maçtan önce İzmir'de Göztepe stadındaydım. Koreografiyi çiziyorlardı. Oradaki arkadaşlarımız sağ olsun, işte oranın boyanma esnasında oraya gittik. Birazcık da takıldık. İşte bir şeyler içtik falan. Hatta orada işte bayağı vakit geçirmeye başladık. Oturmaya falan başlayınca ben bir tık rahatsız oldum. Şimdi ister istemez oraya başka bir kimlikle gidiyoruz ama insanlar buralara işte e, medya ürettiğimizi biliyorlar. Dedim insanlar rahat edemeyecek. Kalk gidelim biz başka bir yerde içmeye devam edelim. O şey yapmayalım. Mesela o gün orada ben durup istediğim fotoğrafı çekerdim ve o insanların yanına bir daha hiç gitmezdim. Ve bir sürü de like alırdık, bilmem ne yapardık vesaire. Oradaki mahremiyeti göstermek lazım. Ya bir yere misafir gidiyorsun, yatak odasına girmezsin yani. Anladın mı? Burası da böyle bir şey. Adam seni orada almış, bağrına basmış. Bunları sızdıranlar için söylüyorum. O sızdıranlar zaten genelde o boyayanlardan olmuyor. Boyayanlarla beraber yardıma gelen arkadaşları oluyor genelde. Çünkü kültürü de tam bilmeyen çocuklar oluyor. Ben her zaman art niyet olduğunu da düşünmüyorum ama artık buraya kadar gelmişsin, artık onu da öğrenmek durumundasın. Yani yapan kişi sızdırılmasını istemiyorsa, bir sürprizi varsa bu işin, kalsın. Ama önceden gövde gösterisi olsun diye biz böyle bir şey yapacağız demek isteyen de olabilir. Ya bence bunun bir racon olarak işte bu kadar kutsallaştırılmasından yana değilim. Ben sana Yapan nedenini kişiler de söyleyeyim istiyor. ama sızdırmama nedenini. Ya buna bir kontra gelebilir rakip takım taraftarından, en basit örnek. Gelsin. Ya gerek yok Gelsin, hani. isteyen olur. Ya ben içeride bakış açısını anlatıyorum yani. Neden sızdırılmamalı? Hadi o zaman şey yapayım sana. Galatasaray'ın unutamadığın koreografisi. Ben e, rakip takıma sataşmalı koreografilerdense kendi takımımı yücelttiğim koreografiler daha çok hoşuma gidiyor. E, Aa. Ya çünkü bence karşı takıma sataşmak bile ulan ben seni çok önemsiyorum ki bak seni yatmadım kalkmadım seni gömmek için uğraştım diyorsun. Ya ben bundansa kendi tuttuğum takımın kendini yüceltmesini daha anlamlı buluyorum. Bence benim en unutamadığım, en çok hoşuma giden 14 Şubat'ta yapılan Only You koreografisi. Yani ben e, yani günü işte hani diyorum ya bir şey içermesi lazım. Bir anlamı olması lazım. Ben bir Fred Çakmaktaş bekledim Yok senden yok ama yok 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 evet, yok yok. zorladım seni Ama ama yok, yok. yapmadın ha. Yapmadım. Yapmadın. Çünkü bir Yapmayacağım. Street Fighter dedim. Ercan Yok Saatçı'ya yapmayacağım. girersin dedim. Yapmayacağım. Onlara da girmedin. Şey, Yapmayacağım. Galatasaray şey yapmış mıydı peki? Ben hatırlayamadım. Deplasman koreografisi yapmış O mıydı Beşiktaş Beşiktaş maçının? deplasmanının Beşiktaş çok iyi mesela. deplasmanında. Çok iyi mesela. İnanılmaz bir Fener, koreografi. Fenerbahçe'nin en beğendiğin Bölüyorum. Bir de şeyi. bir Atletico Madrid maçında şimdi tarihine baktım. 25 Şubat 2010. Hiç abundant Leones. Yani ne demek? Burası bizim Sami. bölgemiz. İşte biz neyiz? Burada çok sayıda aslan var anlamına gelen. Hani bu dedim ya karışık seviyorum ve 3 boyutlu mesela baktığında koreografi. Hı 3 hı, boyutlu bir aslan var orada. Hani direkt 3 hı boyutlu. hı. Bir yandan kartonları da görüyorsun kalkmış şekilde ve o eski açığın o direkt mimarisini görmek o şekilde o Müziği de ona göre seçmişlerdi falan fıstık. evet. O bayağı böyle prodüksiyon işiydi. Yani o Güzel. eski açığın direklerini görmek bile benim hoşuma gidiyordu o. Güzel. Peki şey, Fenerbahçe Fenerbahçe'nin senin bu hakkında göre ya başarısız olanı da saldır mesela söyleyeyim saldır yani. Fener çok efsanedir yani mesela unutulmaz ya o hani saçı olmayan kollarını iki yana açıp saldır Hı. Fener diye. Onda Yani bir yaralanmıştı değil mi? evet evet onunla yaralanmıştı. Onda. Evet, onda. Ama unutulmaz bir İnşallah iyi. koreografidir yani. Güzel. Hatta onunla alakalı aynı şekilde bar da vardı orada bir tane. Beşiktaş'ın hatırlıyor musun? Koreografisi. Bende koreografisi yok mesela, şu an aklıma Son gelmiyor, biliyor maçta musun? yaptılar. Son derbide yaptılar ama. Hmm, ya bilmiyorum. Deve'yi de takip ediyorum ben ama bayağı bakıyorum da Deve büyük büyük pankartlar yaptığı için hiç bana koreografi geçmiyor. Var mı peki başka böyle şeyde Trabzon'da falan? Ben Samsun'unkini hatırlıyorum mesela. Üst üste birkaç tane yapmışlardı. Genelde işte kazaya geçmişteki 80'li yıllardaki kazaya yönelik yaptıkları, işte Atatürk'ün armadaki şekliyle olanlar falan. Samsun'unkiler aklıma geliyor benim. Ya İzmir'de işte Gebze'nin yaptığı koreografiler güzel vardı benim hatırladığım Gebze. kadarıyla. Düz Gebze yazdıkları vardı bir tane. Eski Onu çok çarşı, beğenmiştim eski ben. çarşının vardı. Eski çarşı mı yazmışlardı, Gebze mi yazmışlardı? Tam hatırlayamadım ama Hatırlayamadım. bir tane koreografilerini beğendiğimi hatırlıyorum. Hmm. Gül Suyu Butchers bu işlerde vardı biliyorsun. Tabii, Şeyin tabii. Borussia Dortmund'un Dortmund'dan koreografisini uyarlama. uyarlama güzel. Uyarlama. Varız, E, varız. Çok ses yani Valla çok kült.
Çok kült bir koreografi çünkü yani. Olması gerekiyordu. Hatta orada işte bunu bu kadar düşünmenize Ya gerek biz yok. aslında Dibimden falan buraya yapmışlardı. belki de bir Fenerli'den de ya da bir Beşiktaşlı'dan da almalıydık. Şimdi biraz belki haksızlık ettik, çok konuşamadık. Bu bizim programımız ama ya öyle değil. Tamam, anlıyorum, sen dedin ki bir çatı altında topluyoruz. Biz zaten birazcık şey konuşuyoruz, biliyorum Ya tabii ki de mesela yani. Fenerbahçe'nin de 29 Ekim 100. yıl koreografisi çok iyiydi. Onun da fanzinde yarı yarıya vermiştik mesela, hatırlıyorsun. Evet, evet, evet. Çok güzel bir koreografiydi. Yani Galatasaray'ın da eş zamanlı İlelebet Cumhuriyet, yani yine aynı şekilde Atatürk, hatta ikisini yan yana vermiştik. Ee, O ona devam ediyormuş gibi yaptık. Hatta evet, o kadar evet. uğraştırdın bizi. O işte onları da söylesene. Abi Uğraştırdım, güzel bunların ikisi oldu. birbirine geldi bilmem ne falan dedin. Suudi Arabistan'dan Şey var, Fenerbahçe'nin inan minan güzel hatırlıyorum ben. İnan diye ya yazıyordu ya Fenerbahçe'nin bize karşılığı. yaptığı, bize karşı yaptığı çok ağır şeyler var. Şimdi onları söylemek istemediğim için ben, anladın mı? Hı Ha, bize hı. o Fred Çakmaktaş'ın da kontrası gelmişti mesela diye hatırlıyorum. Böyle gelmiştir Lefter son zamanda bir Lefter'in formayı kaldırdığı var galiba. Değil mi? O da galiba şeydi ama Netflix yaptı falan diye de ona da bir eleştiri çıkmıştı. Hatırlamaya çalışıyorum. Başka da bana bir Ya şey bir de gelmiyor ha, aslında. şuraya bağlayacaktım Türkiye demişken, dediğin Heh, gibi evet. her türlü kriminalize edilen tribüncülerin bu koreografileri çıkarttıktan sonra milli takım maçına bile mesela federasyonun kendi bütçesiyle ayırdığı parayla yaptırdığı koreografiler. Ya mesela onlar sende bir taraftarlık hissi uyandırıyor mu? Bir tribüncülük hissi uyandırıyor mu? Yok yani, çok sipariş değil mi yani? Ya hiçbir zaman uyandırmadı zaten. Bir de yani nedense ben hiçbir zaman bu milli takıma böyle bir şey duyamadım yani. Bu oranın taraftarı olmayla alakalı bir şey duyamadım. Ee, Bilmiyorum, belki de milli duygularım eksik diyedir. Bilmiyorum ama yani böyle hiçbir şeye aidiyet hissedemedim. Hele o söylediklerin hiç bana geçmiyor. Yani bilmiyorum ya, gerek var mı? Yani hatta insanlar niye sorgulamıyor, bizim vergilerimizle bu niye yapılıyor diye niye sorgulamıyor anlamış bile değilim yani ben açıkçası. Bırak şey olmayı, e, okey olmayı, ben üstüne bile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada 1907 koreografisini de çok beğenmiştim ben. O geldi aklıma. Ben de şimdi mesela bir tane buldum. Pankartla kartonların birleştiği Fenerbahçe arması, Atatürk ve Peace at Home, Peace in the World diye Dinamo Kiev maçında bir pankart olmuş. Yani özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşına galiba gönderme. Diyorum ya, bir şey hizmet ediyor işin sonunda. Bunu da en güzel şekilde veriyor savaşa karşı mesajını bence. Güzel. Hodri Meydan Trabzonspor'un, var. şimdi gördüm. Dediğim gibi tekrar kusura bakmasınlar arkadaşlar, yani gerçekten hatırlayamayabiliyoruz. Ya zaten Trabzonspor'un burada zaten senin Temel kitleni Reis, sordum ya Temel özellikle. Reis, Temel Reis Her koreografisini hatırlıyor musun? Hatırla hatırlamıyorum. Hatırlamak da Özgür istemiyorum kalacak açıkçası. kadar masum değilsin yazıyor. Çok, o da şimdi yaratıcı bir koreografi. Ali Koç da Beşiktaş, maçtaymış, şimdi gördüm. sen öyle deyince aklıma şey geldi. Beşiktaş'ı atladık ya. Optik Başkan'ın olduğu vardı, büyük bir tane. 3 boyutlu yine makaralı. Komple Optik Başkan'ın olduğu vardı. Taraftar olması önemli. UEFA'da da bir tane daha yapmışlardı hatırlıyorsan. Yine taraftarın atkı açtı. 8-0'lık maçta atkı açıp hala onu da kahramanlaştırmıştı. O tarafta daha çok böyle taraftar odaklı ilerliyor ya, o güzel. Hodri Meydan'dan aklıma geldi bu arada. Hodri Meydan'da son yaptı ya kendi logoları galiba Ultra Uni tayfasının, Hodri Meydan Uni'nin kendi logoları var. Ortada bir iniş, Kocaeli taraftarının gözüktüğü, bir tarafta Hodri bir tarafta meydan yazıyor. Son zamanlarda koreografilerden biri o da yani, beğendiğim. Nereye gider sence peki? Öyle söyleyelim, kapatalım. Ya nereye gider? Sanki bir durgunluk dönemine girdi gibi geliyor bana. En azından Türkiye için konuşmak gerekirse. Çünkü tribünlerimizin politik olarak büyük bir kıskaç altında olduğu için, yani bu Avrupa'da bahsettiğimiz, yani nasıl diyeyim, anarşi ya da işte bu isyan içeren, politik mesajlar veren koreografiler Türkiye'de bence en azından yakın bir dönemde hiçbir zaman olamayacak. Onun haricinde meşaleyle bizim bahsettiğimiz gibi sevdiğimiz koreografiler olamayacak ya da toplumsal olaylara mesaj veren, yani çok anca ortak noktada buluşulması lazım. Ama onun haricinde yani maalesef artık tribünlerimizin siyasi görüşü belli. Hatta neye, hangi amaca, hangi çıkara hizmet ettikleri de belli. Dolayısıyla ben Türkiye için ufukta e, koreografi özelinde değil, e, trib- Yakın dönemde hiçbir şey beklemiyorum diyorsun. tribünler özelinde hiçbir şey beklemiyorum.
Ama Avrupa'da yani bahsettiğin gibi yani Avrupa'da ya biz bundan 2 sene önce neyi tartıştık hatırlıyor musun? Yani Almanya'daki protestoların yaratıcılığını yani uzaktan kumandalı araba sokmayı tartıştık ya burada. Hani ya bu mesela eminim ya o tribünden bir Türk'ün aklına gelmiş olabilir mesela bu. Yani hani çok öyle aslında yaratıcı bir toplumuz. Ama nasıl bu kadar bastırılıyoruz, bu kadar sindiriliyoruz? 6222 ceza alırsın. Aman yapma, aman etme, aman yapmayalım, aman etmeyelim. Birbirimizi satıyoruz. Tribünden arkadaşlarımızı veriyoruz. Yapan olduğu zaman. Yani çok değişik yerlere gelmiş şekilde artık tribün. Şuna da ben parantez açayım. Salonda yapılan koreografiler de çok hoşuma gidiyor. Ben salon tribüncülüğünden geliyorum biliyorsun. Stadyum Hı hı. tribüncülüğü Pasolik'ten dolayı yok maalesef bende. Olmadı. Salon tribüncülüğünde de koreografiler ayrı bir emek istiyor. Çünkü salonda bunu göstermek çok daha zor. Alan daha dar olduğu için kameraların çekim alanı daha dar. Basketbol seyircisi itibariyle hani sen de dedin ya sonuçta bunu bütün bir tribüne katılması gerekiyor. Hı hı. Bir birleşim göstermesi gerekiyor. Yani bunlar da mesela konu açıldı söyleyelim. Basketbolda da deplasman yasağı niye var kardeşim hala ya? Şunu da kaldırın. Saçma sapan hareketler yani. Covid bahanesiyle getirdiniz. Tribüncülüğü bitirdiniz. Yani bu memlekette herkes it gibi çalışıyor. Polisler 2 tane mesai yapmasın diye basketbolda yasağı kaldırmıyorsunuz kardeşim Yarı ya. yarı yarıya bir tane maç yaptın. İnsanlar maçı işte futbol maçını bırakıp gittiler oraya. Öyle düşün bir de yani. Öyle de bir hikayesi oldu konunun. Yani İnsanlar aç. Salon tribüncülüğüne de aç insanlar yani bu arada. aç abi yani bu deplasmanı. Ya örnek vermek gerekirse bir de ben çok Twitter'da da gördüm geçen. Ya bu Bahçeşehir Üniversitesi'nin basketbol takımı ne ayak ya? Buradan da bir hesap soralım Bahçeşehir Üniversitesi'ne. Yeni bir şey değil ya Siz şey ne olması da. ayaksınız ya? Yani bilet satışa Bahçe, çıkartmıyorsunuz bilmem ne. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz ya? Bilet satışı... Bahçeşehir Ya sadece ben Bahçeşehir'de. Bahçeşehir'de oturan bir vatandaşım diyelim. Semtimin takımını desteklemek istiyorum. Pasolik'e de karşıyım. Basketbola ya bilet alamıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Üniversitenin takımıyım diyor ama. Sokmayacaksın o zaman. O zaman federasyon olacaksın. Yapmıyorum diyor. Böyle bir şeye hakkı da yok zaten bu arada. Yasal değil yaptığı da bu arada. Mecbursun zaten. Ne oldu ki? İşte bugün İstanbul'un bir yerine gittim ben mesela. Daha önceden çok maçına gittiğim bir stadyumun da yıkıldığını biliyordum. Yıkılmamış. Sadece tribünleri yıkmışlar. Şey duruyor ortada. Saha duruyor. Maç da oynanıyor orada. Ya bölgesel amatöre çıkan bir takımdan bahsediyorum. Tribünleri yok. Yani adam sadece sahayı bırakmış, tribünleri kaldırmış yani. Bilet satışı falan da yok mu? Bilet satışı şey falan değil, bırak komple şeyi kaldırmış. Tribünleri kaldırmış. İzleme alanın yok. Maç gidiliyor, Sadece oynanıyor, deniliyor. sadece maç oynanabiliyor yani. Öyle bir şeye getirmişler konuyu. Ve kimsenin de sesi çıkmıyor. İşte önemli olan başka şeyleri var demek ki tribüncülerin. Neyse, konuyu kapatalım artık. Yeter bence. 50 dakika oldu. Yani bir de öyle düşün. Beğenin, yorum yapın falan diyeyim o zaman ben. Bir şeyler olsun bizim için de. Teşekkür ediyorum abi. Ben Ben teşekkür hiç ederim. Bizi hazırlanmadan dinleyenlere. geldim açıkçası. Hani yanlış bir şey Mükemmel söylediysem, akmadı mı? birilerini kırdıysam eğer, dediğim gibi hani tuttuğum takım belli. Bunu Ben asla kırıldığını düşünmüyorum. bu profili buraya yansıtmamaya çalışıyorum. Öznel şeyler Ya, sordum canım. öznel Böyle şeyler. Sonuçta hani ben de kimse kusura bakmasın hani hayatım boyu Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor koreografisi takip etmedim yani. Aklımda kalanlar bunlardı. Ben Bence kimseye gönül koymayacak. Boş ver. dediğim gibi yine de eğer birilerini kırdıysam, birileri alındıysa özür diliyorum tekrardan. Şey yapalım mı? Yorumlarda da Yorumlar. yorumlarda herkes tuttuğu takımın unutamadığı ya da herhangi bir şekilde unutamadığı koreografiyi yazsın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz dinleyenlere.